Türkiye ile Hollanda arasında yeni bir savaş senaryosuna daha hoş geldiniz. İlk olarak savaş, Kuzey Denizi'nde Türk donanmasına ait bir araştırma gemisinin uluslararası sularda görev yaparken kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Türkiye saldırının arkasında Hollanda'nın bulunduğunu iddia etti. Ankara'da acil toplantı yapıldı. Türkiye, bu saldırıya sessiz kalamayız, Hollanda bedel ödeyecek dedi. Amsterdam'da ise karşı açıklama geldi ve Türkiye'nin suçlamaları tamamen asılsızdır. Ancak ülkemize yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vereceğiz dedi ve ardından diplomatik ilişkiler birkaç gün içinde koptu. Çok geçmeyecekti ki savaş ilanları geldi. Türkiye hızla savaş pozisyonuna geçti. Ege ve Akdeniz'de donanma kuvvetlerini alarma geçirdi. Türk Hava Kuvvetleri ise hazır hale getirildi. Hollanda ise NATO içindeki bazı müttefiklerinden destek istedi. Bunun üzerine Hollanda'ya lojistik destek sağlayan ülke ortaya çıktı. Almanya, topraklarımız ve hava sahamız asker sevkiyatı için Hollanda tarafından kullanılabilir dedi. Ama diğer bir NATO üyesi olan Türkiye ise Avrupa'daki NATO üyelerinden destek istedi. Fakat Avrupa'da bulunan NATO üyelerinden sadece İspanya'dan destek alabildi. İspanya bir açıklama yaptı ve dost ülkemiz Türkiye'nin ve donanmasının ülkemizde bulunmasına izin veriyoruz dedi. Bunun üzerine Türkiye bu savaşı deniz üzerinden vereceği için uluslararası suları kullanıp Hollanda kıyılarına çıkartma yapmayı düşünüyordu. Ama İspanya'nın desteği tam bir can suyu olmuştu. Savaşın ilk haftasında ekonomik cephe açıldı. Türkiye, Hollanda ürünlerine ambargo koydu ve gelen yük gemilerini durdurdu. Hollanda ise limanlarını Türk ticaret gemilerine kapattı. Derken ekonomik savaştan sonra gerçek savaş adeta başlamıştı. Savaşın ikinci haftasında ilk büyük deniz harekatı başladı. Türk donanması Atlantik'e ulaşmak amacıyla 50 savaş gemisinin de içinde bulunduğu denizaltılarını, fırkateynlerini ve hava kuvvetlerini yola çıkarttı. Belli bir süre sonunda Türk donanması ve hava kuvvetleri uluslararası suları kullanarak Atlantik Okyanusu'na ulaştı. İspanya topraklarında yakıtlarını yenileyerek doldurdu ve savaşa tam hazır hale getirdi. Bu arada Hollanda, Türkiye'nin İspanya kıyılarındaki varlığını biliyordu ve önden donanmalarını göndererek Manş Denizi'nin girişine kadar geldi. Bunun üzerine Türkiye, buradaki donanmalarından bazılarını öne sürdü ve Hollanda gemileriyle karşılaştı. Böylece gemiler karşılıklı olarak füze savaşına girdi. Türk-Hollanda deniz savaşı patlak vermişti. Türk gemisinin komutanı emir verdi. Bir adet Hollanda gemisini radar kilidine aldım. Hedef menzilde. Dakikalar sonra 2 gemi savar füzesi ateşlendi. Böylece bir Hollanda fırkateyni ağır hasar aldı. Bunun üzerine Amsterdam'da alarm verildi. Hollanda Deniz Kuvvetleri Komutanı, Türk savaş gemileri beklediğimizden çok daha agresif hareket ediyor denildi. Bu arada gemiler savaşırken Hollanda uçaklarını göndermeye başladı ve çok geçmeden bölgedeki bir Türk gemisini hava saldırısıyla vurup batırdı. Bu olay sonrası Türkiye'de İspanya üzerinde bulunan F-16 savaş uçaklarını uçurup Manş Denizi girişine gönderdi ve böylece burada hava çatışması da yaşanmaya başladı. Bu arada Almanya üzerinden geçen Hollanda'ya destek konvoyları ulaştı. Almanlar F-35 hayalet savaş uçakları hediye etti müttefiğine. Çok geçmeden bunları da savaş bölgesine göndermeye başladı Hollanda. Bir hava çatışmasında 4 Türk F-16'sı ile 6 Hollanda F-35'i karşı karşıya geldi. Gökyüzü füzelerle doldu. 2 Hollanda F-35'i ve 1 Türk F-16'sı düşürüldü. Bunun üzerine taraflar birbirlerine ağır kayıplar verdiklerini duyurdu. Türkiye hemen bir açıklama yaptı ve düşmanın 2 F-35'ini, 5 savaş gemisini ve 10 İHA'sını düşürdük derken Hollanda ise karşı açıklamayla rakibimizin 1 F-16'sını, 2 savaş gemisini ve çeşitli İHA'larını vurduk dedi. Bu arada savaşın ilerleyen dönemlerinde ilk toprak hedefleri ortaya çıktı. Türkiye ile Hollanda arasında kara sınırı bulunmadığından savaşın kara cephesini Türkiye belirleyecekti. Çok geçmedi ki Türkiye savaşın en kritik adımını atmaya karar verdi ve İspanya kıyılarına gönderdiği içi profesyonel asker dolu çıkartma gemilerini Manş Denizi'nden geçirterek Hollanda kıyısına başarıyla getirmeyi başardı. Ayrıca yanında füze atacak olan donanmalarını da yanında getirmişti ve ilk olarak çıkartma öncesi Hollanda topraklarında bulunan kritik köprü, karayolu ve demiryolu hatlarına füzeler atarak buraları yok etti. Böylece Hollanda'nın karasal müdahalesi zorlaştırıldı. Türkiye, Middelburg isimli Hollanda bölgesine çıkartmasını gerçekleştirdi ve Türk askerlerinin hızlıca bölgenin her yerine yayılmasının ardından ele geçirdi. Bu olay sonrası Hollanda'da ülke genelinde seferberlik ilan edildi ve halkından askerler toplanmaya başlandı. Savaşın 3. haftasına girildiğinde çatışmalar artık yalnızca deniz ve hava kuvvetleriyle sınırlı değildi. Her iki tarafta savaşın kaderini değiştirecek daha büyük kara operasyonlarına hazırlanıyordu. Amsterdam'da yapılan Savaş Konseyi toplantısında Hollanda Başkanı, Türk birlikleri lojistik hatlarımızı yıpratıyor. Eğer Avrupa'da kalıcı bir üs elde ederlerse savaşın seyri değişebilir dedi. Aynı saatlerde Ankara'da benzer bir toplantı vardı.
vardı. Türkiye, Kuzey Denizi'nde baskıyı arttıracağız. Hollanda topraklarında ilerleme sağlayacağız, dedi. Bir gece yarısı savaş yeni bir boyuta taşındı. Türkiye, yüzlerce kilometre uzaklıktaki hedeflere yönelik uzun menzilli füze operasyonunu başlattı. Türkiye, 6000 kilometre menzilli Yıldırım-Han balistik füzesini Hollanda'nın başkenti Amsterdam'ı vurmak için hazırladı. Ankara ve Amsterdam arasındaki mesafe 3115 kilometreydi ve Yıldırım-Han çok geçmeden ateşlendi. Ardından çok geçmeyecekteki füze Amsterdam'daki savaş yönetim merkezine düştü. Böylece savaş toplantılarını yapamaz hale geldiler. Fakat bu arada Hollanda'nın seferberlik ilan etmesiyle Hollanda ordusu Türk ordularının sınırlarına akın etti ve böylece büyük bir kara çatışması yaşanmaya başladı. Türkiye tarafında ise Azerbaycan ve Pakistan destek vermeye başladı. Azerbaycan'dan 5000 asker, Pakistan'dan ise 10.000 asker Türk tarafında savaşmak üzere cepheye gönderildi. Bu arada Almanya'da müttefiği Hollanda'yı desteklemek için 5000 asker gönderdi. Böylece Türk-Hollanda çatışması koalisyonlu bir şekilde daha da büyümüş oldu. Kara savaşı burada devam ederken Manş Denizi'nde aynı zamanda donanma savaşı da devam ediyordu. Türk gemileri kendi topraklarına dönmek isteyen Hollanda savaş gemilerini durdurmak için önüne önleme hattı kurdu. Türk amirali tüm gemiler savaş düzenine geçsin derken Hollandalı komutan teması koruyun, filoyu dağıtmayın dedi. Derken denizin üzerinde onlarca füze birbirine doğru ilerliyordu. Hollanda'nın donanması da ciddi zarar görmeye başladı. Türkiye burada Hollanda gemilerini imha etmeyi başardı ve Kuzey Denizi'ne doğru daha büyük bir çıkartma ordusu göndermeye başladı. Türk özel kuvvetleri ve hava indirme birlikleri çeşitli noktalarda operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kez Groningen isimli Hollanda bölgesine askeri indirme gerçekleştirildi. Türk askerlerinin hızlı olmasıyla bir anda bu bölgede Hollanda'nın elinden çıkartılıp Türkiye'nin hakimiyetine geçti. Bunun üzerine Hollanda aktif çatışma yaşanan bölgedeki ordusunu ikiye bölmek zorunda kaldı ve her iki cephe ile savaşmak zorunda kaldı. Türkiye, İspanya hava üslerinde bulunan savaş uçaklarını da harekete geçirdi ve Hollanda hava sahasına getirerek büyük bir bombardımana başladı. Hollanda uçakları ise Manş Denizi'ndeki savaş uçaklarını geri çekip kendi topraklarını savunmak için geri çekti. Bu sayede Türkiye'ye alan açılmıştı. Türkiye, bölgeye asker sevkiyatı yapıyordu. Derken Türkiye, her iki cepheden de ilerleyişlere başladı. Türkiye, her iki taraftan hızlıca ilerleyip başkent Amsterdam'ı ele geçirdi ve yönetimi düşürdü. Böylece Hollanda'nın tamamı Türk hakimiyeti geçti. Türkiye böylece Avrupa'da toprak sahibi oldu. Savaş böylece sona erdi. Senaryoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.